Günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Hatice. Bugün ayın 27'si çarşamba. İzin günüm. Evdeyim. Saatlerimiz zaten 10:50. Ben 8 gibi uyandım. Artık bunu sorgulamıyorum. Neden hani izinliyken uyanıyorum falan diye. Çünkü çoğu kişi bunu yaşıyor. Eminim yani. Bir alışkanlık var. Sistemsel olarak vücutta bir alışkanlık var. O öyle devam ediyor. Bugün evdeyim. Sadece ufak bir işim var. Dışarı çıkacağım. Onun dışında bir şey yapmayacağım. Böyle hazırlanıp da kameranın karşısına geçmek istedim. Çünkü ben izlerken aşırı keyif alıyorum. Böyle özenli insanları izledikçe. Kahvaltı yapmadım henüz. Bir kahvaltı yapalım. Yaptıktan sonra kahve içeriz ya da dışarı çıkarız. Dışarı çıktığımda çekmeyebilirim çünkü buralardayım. Ufak dediğim gibi bir işim var. Onu halledip geleceğim. Ama çekebilirsem yine çekerim. Sonra bu aktüel ürünleri aşırı merak ediyorum. BİM'e falan uğramak istiyorum. BİM'e falan gideriz belki. Sonra geliriz, kahve içeriz. Sonra akşam yemeği ve kapanış. Bugün evdeyiz. Çok güzel. Hadi gidelim de karnımızı doyuralım çünkü aşırı acıktım. Makyajım bana göre aşırı sade. Size göre de bence aşırı sade bir şey. Hiçbir şey yok. Sadece far, maskara ve allık falan, highlighter falan, fıstık, daha neler olacak ki? Hadi abartma. Algı attım. Her zamanki yaptığım gibi. Ama güzel oldum. Beğendim ben. Şimdi şu bardakları yeni aldım bu arada. Mudo'dan. Hele. Ne yapalım? İlk önce su koyalım. Bir bitki çayı içeriz. Yeşil çay falan içeriz. Sonra yumurta haşlasam ya da kırayım. Kıralım. Kaşarlı yumurta. Suyumuzu koyduk. Şimdi ben hemen şunları hazırlayayım. Sonra tekrar açarım. Yumurtayı 2 yumurta kullanacağım. Alaturk yumurta da yetebilir ya. Bence tek yumurta yapayım. Kaşarlı yapacağız. Beyaz peynirli yapalım bence. Çünkü beyaz peynirli çok güzel oluyor. Şöyle bir kaba. Hatta size de çekelim. Şu kadar. İlk önce kahvaltılarımı hazırlayayım. Yumurtam soğumasın bunları da. Şu çaydan demleyeceğiz. Ama sade yeşil çay yok mu ya? Ananaslı var. Şunu da çok seviyorum bu arada. Ama sade yeşil çay da içmek isterdim ya. Oh my god. Tamamdır. Sen birazcık şöyle dur. Ben çok bekletmiyorum bu arada, sevmiyorum çünkü çok beklettiğim zaman tadını. Hemen tavamızı yakalım. Ve yağımızı çok şöyle yani çok kızmayacak arkadaşlar bu. Hemen dökeceğiz. Ne var koydum hani. Çözemediğim olaylar yaşıyorum. Tamam, çayımız olmuş. Pişiyor zaten. Şu kenarlarını da şöyle yaptım.
Özellikle geniş geniş aldım ki yumurtayı tam olsun diye. Evet. Şu an görüyor musunuz? Çok güzel pişiyor. Bakayım. Evet. Ay, peynirler kaçıyor. Peynirler kaçıyor. Tamamdır. Bırak yapışmayı. Evet, tamam. Çok yakıştırıyorum keki. Birazcık tuz. Evet, tamamız. Hadi gidiyoruz. Şuradan şunu hemen. Ve ne yapacağız biliyor musunuz? Müge Anlı. Yalan söylüyorsun, doğru. Yani. Ben şimdi kahvaltımı yapayım. Kahvaltıdan sonra tekrardan kamerayı açarım. O zaman günün diğer saatlerinde görüşmek üzere. Neyse, unuttuk. Şöyle kutular aldım işte. Şöyle kapakları var. Yaklaşık 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16 adet. 16, 17, 18 oldu bunlarla galiba. Bunları da yıkayacağım için bunlar tekrardan şöyle alayım. Şöyle organizerlik normal kapaklı kutulardan aldım ve her şeyi içlerine yerleştirdim. Şuraya 2 tane daha aldım işte. Şu üstlere yapmadım çünkü orada yani mutfak tarzı şeyler var. Yani onlar olmuyor kutulara, tek tek de gereksiz oluyor. O yüzden onlar orada duruyor. Onun dışında bayağı şöyle düzenli oldu. Şimdi şurayı da yakayım mı? Ne yapıyoruz? Renkleri açacağım. Bir yandan bulaşık makinesi, çamaşır makinesi falan hepsi çalışsın çünkü izinli günümde birçok şeyi halletmeye çalışıyorum. Hafta sonu izinli olduğumda da şey yapıyorum. Gezmek istediğim zaman geziyorum. Hafta içi bu ev işlerini falan yapmaya çalışıyorum. Özen gösteriyorum daha doğrusu. Karışık önleme. 2 saat iyidir, güzel yıkasın. Ha, şu kuruyan çamaşırlarım da var. Onları da halledeyim. Ya iş bitmiyor ya. Yemin ederim iş bitmiyor. Saat 8'den beri ayaktayım ve düşünebiliyor musunuz? Sürekli evin içinde bir iş yapıyorum. Gerçekten çalışıp ev hanımı olmak ya da ev işleri yapmak çok zor. 5 yıldır çalışıyorum. Hani şöyle bir huyum vardır. Ben çalışmadan asla durmam. Çünkü kendi paramı kazanacağım. Kendi paramı rahatlıkla harcayabileceğim. Yoksa diğer türlü bende bir huzursuzluk oluşuyor. Yani eşimden kaynaklı değil bu. Ailemde de aynı şekildeydi. Çok şükür durumumuz çok iyiydi bizim ailemizin. Ama yine de ben kendi paramı kazanmak için baya böyle kendi paramı harcamayı daha çok seviyorum. Üniversiteyi bitirdikten sonra zaten direkt işe girdim. Nasıl Watson's'a başvurdum. Cevahir'de. Hemen çağırdılar beni. Gittim. Alındım işe. İşte zaten şey dediler. Hemen gel başla. Öyle açlar. Sonra gittim. Başladım. 3 ay falan 4 ayda orada çalıştım. Orada çalışırken de aslında orada sadece daha iyi bir para alayım, sigortam başlasın diye hani başlayarak gittiğim için asıl daha da iyi bir iş arama hırsım orada başladı benim. Çünkü bilmiyorum, bana göre bir iş değildi o an. O anlık öyleydi. Ve dedim ki daha iyi bir iş kesinlikle aramalısın. Senin tarzın bir iş değil bu dedim.
Şöyle küçümsemek amaçlı söylemedim bunu. Yani şu amaçla saatleri uymuyordu bana. Ulaşım sıkıntısı çok çekiyordum. Aslında tek araçla gidiyordum ama saatleri hiçbir şekilde uymuyordu. Yani saat 12'de eve geliyordum. Ve hafta içi bir gün izinlisiniz. Hafta içi bir gün izinli olan hiçbir arkadaşım yok. Mantıken şu an nasıl evdeyim? Aynı o şekilde. Ne yapacağım? Ne yapabilirim? Hafta sonu zaten izin yok. 4 ay boyunca orada çalıştım ve bayrama denk geldim. O zaman zaten dank etti bende. Herkes bayram hani gezmesinde falan. Ben işteyim. Ay dedim, bu benim tarzım bir iş değil. Kesinlikle benim tarzım olmamalı. Yani ileriyi düşünürsek dedim, çalışmamalıyım burada. Sonra iş aramaya başladım. Sonra özel bir bankada işte başvuru yaptım. Ve satış temsilcisi olarak orada başladım. Şöyle memnundum bankamdan. Güzeldi ama son zamanlarda çok değişik haksızlıklar yaptılar. Bize, benim ekibime, herkes yani. Böyle bir haksızlık falan oldu. Topluca böyle bir istifa olayına girdik biz. Ondan sonra zaten tazminatını falan alıp çıktım. İmkanları çok iyiydi. Hakkını kesin yemiyorum. Zaten ismini vermeyeceğim de. Hakları gerçekten çok iyiydi. Ama gel gör ki bizi üzdüler. Yordular. Ben ayrıldım. 1,5 yıl falan işsizlik maaşı aldım. O ara aileme Vedat'ı anlattım. Abim zaten biliyordu. Ama annemle babam kabullenemiyordu. Bizim dediğim gibi sıkıntılı süreçlerimiz oldu. Yani kabullendirme, benimsetme, çok zorlandım ya ben. Yani bu hani kolay evlenen insanları gördüğüm zaman diyorum ki bu sevgi mi ya diyorum. Bu ya da aşk mı? Bu hiçbir şey ki. Hiçbir şey, yani hiçbir zorluk yok, hiçbir mücadele yok. Hani ufacık bir şeyden kaçan kızları görüyorum ya. Gerçekten komik geliyor. Ve bana helal olsun. Gerçekten bana helal olsun. O kadar sıkıntıya rağmen ben hiçbir zaman ne ailemden vazgeçtim. Asla da vazgeçmem. Büyük konuşmayayım. Ne de Vedat'tan vazgeçtim. Çünkü ben Vedat'ı gerçekten çok sevdim. Şahsen Vedat da beni çok sevdiği için çok güzel bir aşk yaşadık ya. Gerçekten. Birazcık dertleştik gibi oldu değil mi? 1,5 yıl falan dedim ya, ara verdim. Sonra evlilik sürecine girdik. Evlendik falan fıstık. Ben o ara iş arıyorum falan. Yine böyle özel şirketler, özel bankalar. Bir yer başvurdum, oldu. Gittim. Abi mülakatta beni bir zorladılar. Beni bir zorladılar. O bankayı var ya, ömrüm boyunca unutmayacağım. Ya hiç unutmuyorum onu. Ondan sonra yok, ben şu anda iş aramıyorum dedim. Kendi kendime. Olmadı zaten de. Hani olsaydı gitmeyecektim. Kesinlikle nettim. Gitmeyecektim. Çünkü çok kötü etkilendim o mülakattan. Öyle sonrasında zaten biraz daha durdum. Böyle evliliğimizin 1. yılı dolmuş muydu hatırlamıyorum. Onda da iş buldum. Sonra orada başladım işte. Çalışıyorum hala. Bu kadar. Bakalım, kısmet. Her şey nasip kısmettir. Daha iyi bir iş bulabilir miydim? Neden olmasın? Olurdu. Çok da güzel olurdu ama bazen de olmayabiliyor. Ben şu elbiseleri de yerleştireyim, sonra çıkarken tekrar açarım. Hazırım. Şimdi çıkıyoruz. Şurada çöpe atılacak şeyler var. Bulaşık makinesi çalışıyor. Şu kutular yıkanacak. Uf, iş çok galiba. Neyse ben şimdi çıkıyorum. Sonra tekrardan açarım size. Neyse ben işlerimi hallettim. Şimdi gidip marketten bir tane kefir alacağım. Sonra BİM'e uğrayacağım. BİM'den de bir şeylere bakacağım. Sonra da eve geçerim artık. Aşırı utanıyorum ya. Sanki herkes bana bakıyor şu an. Güzel değil mi? Ben beğendim. Fiyatı şu herhalde.
içten giriş yapılıyor. Ay, hava sıcakmış biliyor musunuz? Gerçekten sıcakmış. Gereksiz yere şu montu giymişim. Neyse. Gidelim de bir kahve içelim artık. Yeni tatlı yapacağım. Magnolia yapacağım. Yani uzun zamandır gerçekten bayağı tatlı yapmamıştım. Bugün bunu yapalım. Sütüm var, muzum da var. Muzlarım çünkü artık çürümeye yaklaştı. Çürümeden bir tatlıya çevirebiliriz diye düşündüm. Şimdi hemen şunun malzemelerini çıkaralım. Eve geldim, söylemiştim. Tatlı yapacağız. Üzerime rahat şeyler giydim çünkü bunu aldım yoldayken falan bayağı bir. Şimdi ben malzemeleri falan çıkarayım, sonrasında tatlımızı yapmaya başlayalım. Şeker. Aslında ilk sütü bırakmamız gerekiyordu, unuttum. Neyse. Bir paket süt kullanıyorum ben. Tencereme boşaltıyorum. Bu tarz tatlılarda tam yağlı süt kullandığınızda gerçekten tatlarınızın lezzeti çok farklı oluyor. Ben ona inanıyorum. Bu tam yağlı değil diye biliyorum ama yarım yağlı aynen. Yani aklınızda bulunsun. Bir de tatlılarda bence yine benim fikrim falan bir şey yapabilirsiniz. Bu örnek veriyorum, BİM A101 tarzı olan yerlerdeki sütler değil de İçim, Sütaş, bu tarz sütler gerçekten daha güzel lezzet veriyor tatlılara. Onu da test ettim, onayladım. Evet, şimdi yumurtamızın sarılarını, evet yumurtanın sarısı sadece atacağız. Akını şöyle ayıralım. Şimdi şunu atalım. Şimdi sırada mısır nişastamız var. Buna dikkat edin, mısır nişastası olması önemli arkadaşlar. Benim kendi kafamda ölçülediğim bir fincan var. O fincanla yapıyorum. Bu da şu hani kahve dünyasının fincanı var ya. Herkes biliyordur bence de. Böyle dolduruyorum. Şöyle. Bu tatlım gerçekten efso güzel oluyor. Mutlaka deneyin. Şöyle. Şu kahve dünyasının fincanın ölçüsüyle yapıyorum. Bunu da şunun içine ekledim. Bu arada deftere bakarak niye yapıyorum? Dedim mi bayağı da tatlı yapmıyorum. O yüzden yanlış bir şeyler yapmayayım sonuçta. O kadar malzeme kullanıyoruz. Kötü olmasını istemiyorum. Bir yemek kaşığı ya da 2 yemek kaşığı, kaç yemek, 2 tepeleme yemek kaşığı da şöyle un ekleyeceğiz. Tepeleme dediği için yüksek alıyorum. Bu da tamam. Bunu da ağzını kapatalım. Şimdi en son şunu ekliyoruz. Şekerli vanilin. Şimdi ocağımızı yaktık ve kaynamaya başladı. Yani karıştırmaya başlıyorum. Şimdi benim bu yaptığım tatlı gerçekten çok efsane lezzetli oluyor. Bir de benim tuzlu kurabiyem çok meşhurdur. Bunu genelde şu en küçük ayarda, yani ocaklarımızın en küçüğünde yapıyorum. Ki bence yavaş yavaş yapılan yemek, tatlı, bu tarz şeyler daha lezzetli olmasını sağlıyor gibi hissediyorum. Ve yağ kullanmıyorum. Yağ hiç atmıyorum. Sadece dediğim gibi şekerli seviyorsanız şekerini arttırabilirsiniz. Az önce benim yaptığım gibi. Ya da daha şekersiz istiyorsanız azaltabilirsiniz. Veya da akışkanlığını ununa ve nişastasının ayarına göre ayarlayabilirsiniz. Ama bu yaptığımın kıvamı tam oluyor benim tarzıma göre. O yüzden güzel oluyor. Biraz daha soğusun, sonra kremasını ekleyeceğiz. Bu kadar. Şurada pırasalarımı yıkadım.
Bu arada Magnolia bardaklarını falan da çıkarttım. Pırasalarımı doğrayıp şöyle şu kabın içine yerleştireceğim. Bunun içine ılık su aldım. Öyle. Buraları hızlı hızlı hemen keserim. Ben tabii yine pırasaları doğrarken telefonum çaldı, sağ olsunlar. Şöyle göstereyim hatta. Işığı da yakalım. Göz kararı salçamı ekledim. Pul biber ekledim. Ondan sonra işte havuç, pırasa. Birazcık kavuruyorum. Zeytinyağlı yapıyorum bu arada. Bakayım. Oo, bu da çok güzel oldu. Birazcık kavuracağım. Ondan sonrasında zaten kaynamış, şurada suyumu kaynattım. Suyumu ekleyeceğim ve sonra pirinci ekleyip bitireceğim. Bu kadar. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hemen muzlarımızı doğrayacağız. Ve demiştim mesela, bakın bayağı siyah olmuş. Zaten bunlar şekilli olmayacağı için ben direkt içerisine koyuyorum. Ay, değdirmeseydim iyiydi. Şu şekilde. Tekrardan 2 tane muz koyalım. Üzeri içinde şu sakladığım bitter aromalı, yani bitter çikolata tam bunlar bisküvisinden çekeceğiz ve birazcık da fındık. Bunun için olması gerekenler mikser ve bir de aparatı. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
bitti. Tamam, ben hemen şuraya topluyorum. Sonra tekrar açarım. Kahvede görüşürüz. Bitti. Tatlı da bitti. Ben de bittim. Şimdi kahve yapacağım. Kahve içeceğim. Sonra oturacağım artık. Şöyle. Bir tane bardak. Pırasa yemeğimi yaptım. Zaten çorba yapacağım. Şehriye çorbası yapacağım. Vedat onu istedi. Limonlu falan içelim, iyi gelir dedi. Çünkü biz bayağı bir grip atlattığımız için yeni düzeliyoruz. O yüzden de ki bir şehriye çorbası yaptı, içelim falan. Şehriye çorbası yapacağım. Yanına makarna yapmayı düşünüyorum. Pırasanın. Bir de salata yaparım. Tamam. Onun dışında da çekmem diye düşünüyorum. Kapanış yani burada yaparım. Şimdi keyif yapacağım. Şurada yapacağım zaten 3 saat keyif. Yeter o da ya. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Çünkü ben gerçekten keyif alarak çektim. Bu tarz videoları çok seviyorum. O yüzden de sizin de sevebileceğinizi düşündüğüm için çektim. Ve çekmeye çalışıyorum daha doğrusu. Videomu beğendiyseniz beğene, kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Başka videolarda aynı enerjiyle tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.